Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya maalesef kira ve kiracılar konusunda alarm veriyor. Almanya'da özellikle son 2 yıl içerisinde kira fiyatları adeta çıldırmış vaziyette. Özellikle büyük şehirlerde durum gerçekten içler acısı. Bakın, Berlin'de 3,7 milyon sakinin %80'inden fazlası evini kiraya veriyor. Son yıllarda şehrin yatırımcıları cezbetmesi, yapısal konut eksikliği ve son 10 yılda yaklaşık 350 bin kişinin kente göç etmesi kira fiyatlarını adeta uçurdu. Berlin'deki göstericilerin taleplerinden bazılarını ülke çapında kiraların dondurulması ve yeni sosyal ve uygun fiyatlı konutların inşasını içeriyor. Berlin yerel yönetimi geçen yıl kira fiyatlarının dondurulmasına yönelik adım atmak istemişti. Ancak Almanya Anayasa Mahkemesi Nisan ayında kira düzenlemesinin bölgesel devletin değil federal hükümetin elinde olduğunu söyleyerek anayasayı ihlal olarak karar almıştı. Berlin Kiracılar Derneği zengin ve fakir arasındaki büyüyen uçurumun konut piyasasında da daha da kötüleştiğini söylüyor. Sorun şu ki ortalamanın altında gelire sahip haneler %50 veya daha fazla konut maliyeti yükünü taşıyor. Berlin'de kiralar şu anda prefabrike daireler için metrekare başına 5,30 euro ile savaş öncesi yenilenmiş binalar ve lüks yeni yapılar için metrekare başına en az 13 euro arasında değişiyor. Berlin'in konut krizinin en büyük sebeplerinden birisi ise 2000'li yılların başında devlete ait binlerce dairenin kurumsal ev sahipliğine satılması. 26 Eylül'de Berlinliler şu anda büyük emlak şirketlerine ait olan 240 binden fazla evin olası kamulaştırılmasına ilişkin çekişmeli bir referandumda oy kullanacak. Bazıları da üzerinde yaşadıkları araziyi pahalı apartmanlar inşa etmek için satın alan yatırımcıların planlarından endişe duyuyor. Şimdilik bina planları durma noktasına geldi ancak endişeler devam ediyor. Konut eksikliği ve artan kiralar başkentin ötesindeki Alman şehirlerini de etkiliyor. Uygun fiyatlı bir konutun garantisi seçim günü sandık başına giden birçok seçmenin aklında olacak deniliyor. Bakın değerli izleyicilerimiz. Avrupa'da en temel sorunlardan bir tanesi konut sorunu. Almanya gibi dünyanın en büyük ekonomilerine sahip ülkelerinden bir tanesinde bugün insanlar kiralar yüksek diye sokaklara çıkıyorsa ciddi anlamda bir sorun var demektir. Almanya'nın başkenti Berlin'de insanlar sokaklara çıkıp yeter diyorsa kiracılarla gerektiği gibi siyasetçiler ilgilenmiyor demektir. Şu anda özellikle de koronavirüs sonrası Almanya'nın pek çok kentinde maalesef kira fiyatları %30, %40 oranında artmış vaziyette. Ama ne hikmetse siyasiler bu sorunu görmezlikten geliyor, bu sorunu çözmek istemiyor. Olay çok basit aslında. Bugün Almanya ben kira sorununu çözmek istiyorum dese 5 yıl sonra bu kira fiyatları en az %50 oranında düşer. Yapılacak olan şu: konut sayısı arttırılacak. Bu kadar basit. Almanya gibi bir ekonomi bugün başlarsa 5 yılın sonunda kiralar en az %50 oranında düşer. Almanya'daki kira fiyatlarını %50 ucuzlatmanın tek yolu bu. Başka bir yolu yok. Konut sayısı arttırılacak. Yani Almanya'da bir inşaat seferberliği ilan edilecek. Bölgeye, kente, ile, ilçeye göre neyse işte bunların hepsi hesaplanacak. Kira fiyatları en yüksek olan yerlerden başlanacak. 5 yılda konut sorunu çözülecek. Bugün evinden çıkmak zorunda olan, evini değiştirmek zorunda olan, ev tutmak zorunda olan insanlar kara kara düşünüyorsa, Almanya gibi bir yerde ev bulamıyorsa, bugün sosyale başvurduğu zaman senin sıran 250-300 deniliyorsa Almanya'nın gerçek bir sosyal devlet olduğundan bahsetmemiz doğru olmayacaktır. Yine bizim vatandaşlarımız içerisinde evinden çıkmak zorunda olan, ev değiştirmek zorunda olan, ev tutmak zorunda olan yüz binlerce kiracı vatandaşımız var. Onların bizlere söylemiş olduğu tek bir şey var: kiralar çok yüksek, ev bulamıyoruz. Param varsa zaten sorun yok. Bunda bir sorun yok. Parayı veriyorsun, tutuyorsun. Peki para yoksa ya da almış olduğu maaş geliri yeterli değilse ne olacak? Konteyner kentler görünüyor arkadaşlar. Maalesef durum bu.
Almanya'da ciddi anlamda bir konut sorunu var arkadaşlar. Evler almış başına gidiyor. Şimdi 500-600 euro kira veren bir kişi evinden çıkmak zorundaysa nasıl 900 ya da 1000 euro kira verecek? Bu kimin sorunu? Kim çözecek? Tabii bu anlattığım Almanya'nın pek çok yerinde geçerli ama hani nüfusun az olduğu, daha az insanın yaşamış olduğu yerlerde pek sorun yok. Ama göçün olduğu, üniversitelerin olduğu, iş merkezlerinin yoğun olarak bulunmuş olduğu yerlerde şu anda halkın birinci sorunu konut sorunu. Ve bu yıllardır devam ediyor. Merkel döneminde bu hep konuşuldu. Biz de konuştuk. Ama şu anda öyle bir noktaya geldi. Özellikle de bu koronavirüs sonrası artık ev sahipleri çıldırmış vaziyette. Kiracılar da çıldırmış vaziyette. Çünkü evler çok pahalı. Ev yok. Ev yok. Sosyale gidiyor vatandaş. Sıranın gelmesi mümkün değil. Gelemez. Nasıl gelecek? Öyle bir tablo var ki özellikle bizim vatandaşlarımız içerisinde bana ulaşanlar da var. Nasıl ev bulacağız diyor. Siyasetçiler bunu bilmiyor. Belediye başkanları bunları bilmiyor mu? Kim çözecek kardeşim bu sorunu? Almanya gibi gelişmiş ülkeler sürekli göç alan ülkeler. Çünkü göçmenler sayesinde ayakta duruyorlar. Bu göçmenlerin özellikle birinci sorunu konut. En insani hak barınma ihtiyacıdır arkadaşlar. Bakın barınma. İnsanlar kafasını sokacak ev bulamıyorlar. Nerede o zaman sosyal devlet? Bu kiralar nedir arkadaşlar? Ne zamana kadar bu şekilde devam edecek? Sen veriyorsun adama 2000 euro maaş. Almış olduğu maaşının %50'sini konutuna harcıyor. %50. Geriye kalan kısmıyla yiyecek, içecek, çoluk çocuğunun ihtiyaçlarını karşılayacak. Nasıl olacak? Hele hele zaten bu sosyal yardımlar olmasa, çocuk parasıydı vesaireydi. Onlar olmasa bu kira fiyatları karşısında vatandaşın nefes alması mümkün değil ki. Hadi şimdi bulunduğunuz evden çıkın bakalım hadi. Mesela Berlin'de yaşıyorsunuz ya da Frankfurt'ta yaşıyorsunuz. Bir tane ev arayın bakalım hadi. Hadi bulabilecek misiniz? İmkansız arkadaşlar. Ev falan yok. Fiyatlar çıldırmış. Parası olana var. O ayrı. Ama bir vatandaş şu anda evinden çıkmak istediğinde %50, %30 oranında fazla kira ödemek zorundaysa bu vatandaşın geçinme şansı yok ki. Sosyal yardımlar aynı, maaşlar aynı ama kiralar uçmuş vaziyette. Bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Yani bu Almanya'daki konut sorunu varsa bir çözümünüz yazın. Ya da mevcutta ne sorun yaşıyorsanız yazın. Ya nedir arkadaşlar bu? Eskiden şöyle bir şey vardı. Vatandaş bir şekilde hani ben kredi alayım, ev sahibi alayım, çoluk çocuğuma kalsın. Hani ben bir şekilde kira ödeyeceğime bankaya kredi ödeyeyim diyordu. Ama ev fiyatlarına bakıyoruz. Ev fiyatları da çıldırmış. Yani şimdi vatandaş banka kredisi mi yoksa kira mı? Tabii ki kira diyor. Çünkü banka kredisini ödeme şansı yok. Ev fiyatları o kadar yükselmiş ki akıl alır gibi değil. Kira fiyatlarıyla beraber ev fiyatları da patlamış vaziyette Avrupa'da. Sadece Almanya değil. Avrupa'nın tamamında böyle. Nasıl ev sahibi olacak? Vallahi arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Yani bu ev fiyatları, kiralar almış başını gidiyor. Çıldırmış, kopmuş vaziyette. Sosyal devlet. Tamam. Almanya'nın özellikle sosyal devlet olması yönünde bir sürü adımı var. Sosyal yardımlar var, o var, bu var. Tamam bir şey söylemiyorum. İyiye iyi, doğruya doğru. Peki bu konut sorunu ne olacak? En temel insani ihtiyaç olan barınma sorunuyla ilgili bugüne kadar 16 yıldır iktidarda olan Merkel ne yaptı? Almanya ne yaptı? Buyurun lütfen siz yazın. Merkel iktidarda bulunduğu dönemde bundan 8 yıl önce konut sorununu çözeceğim deyip inşaat yapmaya başlayıp konut sayısını arttırsaydı şu an bugün biz bunları konuşuyor olmazdık. Başka şeyleri konuşuyor olurduk. Demek ki Merkel konut konusunda sınıfta kaldı. Halktan da gerek Almanlardan gerekse göçmenlerden kırmızı kart yedi. Bu kadar basit.
Ama bunu biz anlattık. Yıllardır anlatıyorum ben. İnsanlar görmek istemedi. Ben bunu 3-4 yıl önce anlatmaya başladığım konut sorunu önümüzdeki yıllarda daha da artacak dedik. Bakın koronavirüs denilen bir bela geldi başımıza. İnsanlığın başına konut patladı. Yok, konut yok. Alsan fiyatlar uçmuş vaziyette. Nasıl ödeyecek arkadaş? Maaş aynı, sosyal yardımlar aynı. Fiyatlar uçmuş. 100 yıl çalışsan ödeyemezsin. Öyle. Lütfen bu konuyla ilgili yorumlarınızı siz de videomuzun altına yapın. Siz ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerim, lütfen bu videoyu beğendiyseniz, bu yayınımızı beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hala Emekli TV'ye abone olmadıysanız da mutlaka abone olmanızı rica ediyorum. Çünkü bizi ayakta tutan en önemli adımlardan bir tanesi abonelik ve like atmanız. Yani beğenmeniz. Rica ediyoruz. Eliniz hani aşınmaz. Elinizde bir aşınma falan olursa beğen tuşuna basmayın telefonunuzda mesela ya da bilgisayarınızda. Elinizde bir aşınma olacaksa istemiyoruz. Anladınız siz.